İnsan beynindeki sırları anlatmakla, saymakla bitmiyor tabii ki. İnsan beynindeki sırların olmasının nedeni nedir diye sorsak, elbette ki bilincin ve cevherin evrim çekirdeği olan DNA'dan bahsetmek durumunda kalıyoruz. DNA olmasaydı evrimleşme faktörü ortaya çıkar mıydı? Veya bu evrimleşme faktörüne dayalı olarak bilinç kendine ait haslet, değer ve keyfiyetleri sergileyebilir miydi sorusuna baktığımızda kesinlikle hayır derdik. Çünkü insan beyninin yapısında yer alan DNA faktörü bambaşka bir karaktere sahip olmuş oluyor. Sahip olmuş olduğu galaktik uzay ve yapısal karaktere baktığımızda programlanabilir bir hastaya sahip olduğunu görüyoruz. İnsan tabii ki kendinden kendine, kendini keşfetme yoluna giderken önce kullanmış olduğu bedendeki o gizemli potansiyeli, yani insan beynini ve DNA'yı keşfetse, şu an bilinenin ötesinde, fiziki yapısının ötesinde metafiziki tarafına baksa, sonsuz ve sınırsızlığa açılmanın ne olduğunu, nasıl sonsuzluğu keşfedeceğini çok daha rahat fark edecektir. İnsan beyni programlanabilir bir hastaya sahiptir ve insan beyni dediğimizde aslında bir kalıptan, bir teknolojik aygıttan bahsediyoruz. Bu robotik kalıbı, bu teknolojik aygıtı kim kullanıyor diye sorsak, elbette ki tanrısal özler adına deneyim uyduları kullanıyor deriz. Deneyim uyduları kendi kendilerine bir robot tanzim etmiş midir? Hayır. Deneyim uydularına yardımcı olan ilahi idari kuruluşlar, ilahi teknolojinin iç dizayn kurallarına uygun olarak her bir özün ihtiyaç duyduğu deneyimsel faktöre, ihtiyaç duyduğu evrimsel faktöre uygun robotik kalıpları tanzim etmişlerdir. Bu tanzim edişin altında da çok büyük sırlar yatıyor. Yani kim tanzim ediyor diye sorduğumuzda Samanyolu galaksisi içerisinde bulunan Sirius Lyra ve Sirius Vega'daki teknolojik uzmanlar. Bu teknolojik uzmanlar Andromeda Galaksi Yıldız Kutbu Komiteliğinde ikamet eden Teknolojik Uzmanlar Birliği'ne bağlı olarak hareket etmektedirler. Andromeda Galaksisi'ndeki Teknolojik Uzmanlar Birliği de kimlere bağlı olarak hareket ediyor? Süper hükümranlık, süper güç boyutu olarak bilinen Atlantalıların yaşam boyutu, tanrısal özlerin yaşadığı ortam olan, dinlerde lahut olarak geçen Kahramantas Onya'dan bu talimatı alarak, onlara bağlı olarak bu çalışmaları sürdürmektedirler. Çalışma derken ciddi bir operasyondan bahsediyorum aslında. Çekirdek Dünya'nın varoluş programı ve Çekirdek Dünya'nın yaratılış programını içeren bir program. Zaman olarak bahsetmeye çalışsak sadece Dünya'nın içinde bulunduğu 4,5 milyar yıldan bahsedemeyiz. Milyarlarca senenin ötesinde, belki de zamanların da ötesinde ezelden beri yapılan ve ebedde uygulanabilecek yapılardan, programlardan bahsediyoruz. Evet. Bu program dahilinde her tanrısal öz kendilerine çekirdek dünyada birçok robotik kalıp tanzim etmişlerdir. Element birer robotik kalıptır. Bitki birer robotik kalıptır. Hayvan birer robotik kalıptır. İnsan birer robotik kalıptır. Buradaki insanı ikiye ayırıyoruz. Humanoid karakterli insan robotik kalıptır. Humanoia karakterli insanın kullandığı kalıp robotik kalıptır. İkisinin ayrımını şöyle yapıyoruz. Evrim ikiye ayrılıyor. Birisi genel evrim, diğeri özel evrim. Genel evrim tabii ki varlığın insansal evrim aşamasına gelene kadar geçirmesi gerekli olan zaruri bir evrimsel süreçtir. Bu süreci tamamlamayan hiçbir öz kalkıp da insani bir potansiyeli kullanamaz. Direkt kullanma hakkına zaten sahip değil. Tanrısal özler tabii ki bunu bildiği için kendilerine özel bir laboratuvar ortam ayarlamışlar. Bu laboratuvar ortama da çekirdek dünya diyoruz.
çekirdek dünya gelişi güzel uzayın bir koordinatında oluşturulmamış. Nasıl bir ortamda oluşturulmuş? Sahip olmuş oldukları terpakil ve derdanok, yani zaman veya mekan batlarının yayılmasını sağlayan teknolojik aygıtların sonsuz sınırsız uzay bilinç koordinatlarının muayyen bir koordinatında, muayyenden kastım bilinmeyen bir koordinat demeye çalışıyorum ama neye göre bilinmeyen? Bizlere göre bilinmeyen. Bizlerin tayin edemeyeceği bir potansiyel. Neden tayin edemeyeceğimi biraz sonra açıklayacağım. Hemen konuyu tamamlamak adına diyoruz ki muayyen bir koordinatta kesişiyor. O kesişen yerlerde de süper güç boyutları ortaya çıkıyor. Süper güç boyutlarının ortaya çıktığı yerlere de yaşamsal ortamsallıklar diyoruz. Neye göre yaşamsallık ortamlıklar? Galaktik yaşamsal ortamlıklar, evrensel yaşamsal ortamsallıklar veya miniatomik bütünseler yaşamsal ortamsallıklar diye ifade edebiliriz. Çekirdek dünyada bu şekilde ortaya çıkmış. Şimdi muayyenliğine sıra gelince, bizler bu koordinattan, yani bulunduğumuz çekirdek dünyadan baktığımızda her şey muayyen. Yani bilinemeyen, bilinmesi bizim için zor olan, kavranılması zor olduğu için muayyenlikten bahsediyoruz. Ama ve lakin tanrısal planlardan baktığımızda elbette ki o koordinat belirlenmiş. O uzay bilinç koordinatında, o ortamsallıkta çekirdek dünya denilen boyutun ortaya çıkması için o uzay boyutu duyargan kılınmış. Yani her şey planlı ve hesaplı şekilde ortaya çıkıyor. Buraya kadar her şey zaten planlı programlı. Plan ve programları bozabilecek faaliyetler çekirdek dünyada oluyor. Asıl aksiyon çekirdek dünyada desek yalan olmuyor yani. Evet. Çekirdek dünyamızı var ettik. Çekirdek dünyanın var ediliş programı, seyir programının icablarına uygun olarak oluşturuluyor. Kimler tarafından? Teknolojik Uzmanlar Birliği tarafından. Kimler adına? Tanrısal özlerimiz adına. Tanrısal özler adına oluşturulan bu ortamsallık öyle bir donanım aktifliğiyle oluşturuluyor ki çekirdek dünya artık bu boyutta onun içerisinde yer alacak, yüzeyinde yer alacak her bir evrim türü için gerekli olan imkanı sunabilir hale geliyor. O yüzden milyar asırlar geçiyor. Ve milyar asırlar sürecinin içinde insan denilen tür belki de çok kısıtlı bir zamanda ortaya çıkıyor. Hedef insansal evrim türünün ortaya çıkması. Fakat onun için geçirilen süreye bakıldığında milyarlarca yıldan bahsediyoruz. Diyeceksiniz ki böyle bir teknolojik donanım aktifliğine sahip olan, ilahi teknolojiye sahip olan bu bilinçler, bu varlıklar daha çabuk bir şekilde kendilerini çekirdek dünyada var etmenin yolunu bulamazlar mıydı? Bakın, her şey belli bir prensiple, belli bir dengeye uygun olarak var ediliyor ve o var edilişe uygun olarak da yaratılış söz konusu oluyor. Yani kalkıp da hasbelkader hiçbir bilinç varlığı hareket edemez. Çünkü yasalar var. Bu yasalarda bilinçlerin ilk oluştuğu zamandan beri oluşturulmakta. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir Atlantalı, yani bir tanrısal öz, bir varoluş programını devreye soktuğu zaman bu varoluş programı Atlanta yasalar zincirinde ve mutlak yasalar zincirinde yer alan yasalara uygun şekilde oluşturuluyor. Ve bu yasalara uygun faaliyetlerin her birini sonsuz sınırsız uzay bilinç koordinatlarında bulunan bilinçlerin uygulanması için de ilahi idari süper güç boyutlarında ikamet eden hiyerarşik kuruluşlar tarafından denetime tabi tutuluyor. Demin bahsettiğim gibi Andromeda galaksisinin hiyerarşisi, Sabitle 3 galaksisinin hiyerarşisi, çekirdek evren boyutunun hiyerarşisi, çekirdek dünya Rabbi diyoruz, miniatomik bütündeki ilahi idari kuruluşlar diyoruz, hak boyutundaki ilahi idari kuruluşlar, gözün dışındaki ilahi idari kuruluşlar, Altın Galaksi İmparatorluğu, Rahman boyutu, işte Durgun Galaksiler Arası Birlik Komiteliği, konseylikleri, Rablikleri, yani konseylikler, Rablikler hepsi ama hepsi nedir? İlahi idari hükümranlığa ait faaliyetlerin
Atlanta yasalarına ve mutlaki yasalara uygun şekilde işlerliğini sistem, nizam ve düzen çerçevesinde devreye sokulmasını hedef ederek oluşturuluyor veya kuruluyor veya varlık sürdürüyor diyebiliriz. Evet, gelelim yine insan beynine ve insan beynindeki sırra. Düşünebiliyor musunuz? İnsan kendinden bahsederken aklımızın almayacağı birçok mekanizmadan bahsedebiliyoruz. Niye? Altı üstü bir insan diyebilirsiniz. Ama insan o kadar kıymetli bir varlık ki esasen bu kıymetin değerini bildiğinde ve varoluşun değerini bildiğinde kendinden kendine kendini keşfetme yolunda o kadar hassas dengelerde ilerler ki işte bu varlığın kutsiyetinden ve özelliğinden dolayı tüm idari süper güç boyutlarındaki ilahi mekanizmalar resmen çekirdek dünyanın üzerindeki tüm evrim türleri üzerine titriyor. Özellikle insansal evrim aşamalarındaki potansiyeller için. Evet, insansal evrim potansiyelini ikiye ayırmıştık. Bir tanesine humanoid demiştik, diğerine humanoid demiştik. İkisinin arasındaki fark nedir? Tamamen tekamül seviyesi. Yani humanoidin tekamül seviyesi ile humanoidanın tekamül seviyesi bir değil. Humanoid değişim ve dönüşüm programını yaşamadan humanoidlaşamıyor. Humanoidin humanoia olabilmesi için birden fazla tekamül fraksiyonlarında ilerleyebilmesi lazım. Tasavvufta bunu 7 tane gömlek değiştirmek olarak ifade ediyor. Ama bu 7 gömlek değiştirmek 7 defa dünyada ölüp dirilmek anlamına gelmiyor. Bu şu anlama geliyor ki bir varlık çekirdek dünyaya bedenlendiği dönemi kapsayan bir uygulama programı var. Bu uygulama programı özün deneyim programı, evrim programı, görev programı. Bu programda varlığın çekirdek dünyada uyması gereken, devreye sokması gereken prosedürler var. Varlık bir yaşamsal değerde bunu devreye ya sokar ya da kısmen sokar ya da hiç sokamaz. Artık onun skalası neyse. Bunların her biri çok hassas ölçülerle tartılarak diyelim ele alınıyor ve bir sonraki yaşamında belki bu 7 gömlekten kasıt binlerce yıllık yaşamı kastedebilir veya kapsayabilir ve en nihayetinde o 7 gömleği geçirdikten sonra kendi bilincinde ne yapıyor? Bu sefer evet bu varlık acaba olmuş muya bakılıyor. Bunu yapan da yine ilahi idari bir kuruluş var. Bu da Satürn yüce topluluğu olarak biliyor. Meleği Ala olarak biliyoruz. Ve Meleği Ala denilen bu topluluk yani Satürn yüce topluluğu diyor ki genel evrimsel sürecini yaşayan bu insansal prototipin kendi varoluşsal sürecinde gerekli olan evrimsel siklüsüne uygun olan faaliyetleri şu aşamada sürdürmüştür. Burada şunu da hemen belirtmek istiyorum. İlla 7 defa ölüp dirilmek gerekmiyor. Diyelim ki 7. enkarnasyon aşamasındasınız. 8.'ye geçerken siz ancak humanoid olabileceksiniz. 7. dünyada yaşayabilirsiniz. Daha beden terki yapmadan. 7.yi bitirir, 8.ye geçebilirsiniz. Veya 3. yaşamınızdır. Ama siz hemen 8. enkarnasyon kuşağıymış gibi yaşayabilirsiniz. Bu tamamen sizin çekirdek dünyadaki performansınıza kalmış. Siz derken tabii şu anki potansiyelinizden bahsetmiyorum. Geçmiş uzay zaman döneminizdeki potansiyellerinize hitaben konuşuyorum. Evet. Ve deniliyor ki ölçümler yapılıyor. Bu varlık demek ki 7. aşamaya gelmiş. Kendi bilincini belli bir mahiyette yaşamış. Alfa karakterli bir yaşamsal değere uygun tüm değerleri çekirdek dünyada tamamlamış. O siklüsünü bitirmiş. Hangi siklüs? Genel evrimsel siklüsünü bitirmiş. Özel evrim kuşağı olmayı hak kazanmıştır deniliyor. Ve bu hakka istinaden de çekirdek dünyada ona artık humanoia payesi verebiliriz. O mahiyette onay verebiliriz diyoruz. O hakiki insan, evrensel insan numarası haline gelmiştir. İnsanın kamil aşamasına gelmiştir diyebiliyoruz deyip onay verdikleri vakit o varlık tekrar çekirdek dünyaya gönderildiğinde ve çekirdek dünyadaki yaşamına devam ettiğinde her şey değişmiş oluyor dünyada yaşıyorken. Öldü, tekrar geldi. Yine farklı bir prosedür tabii ki. Yine kendini farklı biliyor.
diğerlerine göre farklı biliyor. Bu farklılık dediğim gibi onun üstün olduğunu göstermiyor. Sadece tekamül seviyesinde bir farklılık olduğunu gösteriyor. İşte tüm bunları gerçekleştirirken ilahi idari kuruluşlar çekirdek dünyada evrimsel faktörle muhatap olan insani bilincinde biyokompütüründe farklı hareketler oluyor. Neden biliyor musunuz? Bir genel evrim prototipinin sahip olmuş olduğu biyokompütürün çekirdeklerinde yer alan hücreleri, çekirdeklerinde yer alan DNA'ların genetik uzay bölgelerinde verilen programın mahiyetiyle bir özel evrim aşamasında olan insani robotik kalıbı kullanan bilincin kullanmış olduğu robotik kalıbın hücrelerindeki çekirdeklerinde yer alan DNA'nın genetik uzay bölgelerine verilen porların mahiyeti, programların mahiyeti farklı oluyor. Yani herkese kaldırabileceği kadar yük yükleniyor. Allah gücü yükü görev verir denmesinden kasıtlardan bir tanesi de budur. Evet, genel evrimsel stüdyoda biyokompütürdeki tüm programları programlamak, o programları deşifremeden önce şifrelemek, şifrelemekten önce de onu standarda bağlamak bir gruba ait. Kim o? Sirius Lira'daki teknolojik uzmanları. Ve bu programları neye göre yapıyorlar biliyor musunuz? Teknolojik uzmanlar birliğinden gelen talimatlara göre diyorlar ki bu evrim türünün şu DNA yapısında şu programlar bulunmalı. Hangi karakter? Alfa karakterli. Alfa sürtüsü ilgilendiren programlar belli bir standarda bağlı olarak deşifrelenmesi için şifreleniyor ve belli bir kodlamaya tabi tutuluyor ve bu kodlamaların yanı sıra bir de zamanlama kodlaması yapılıyor. Neden zamanlama kodlaması yapılıyor biliyor musunuz evlatlar? Her bir duyarlılığın kendine özel açılma zamanı var. Bunun için mutlaka bir obje, suje ve hadiseyle karşılaşılması gerekiyor. Bu obje, suje ve hadiseyle karşılaşılırken bir süreç gerekiyor. Çünkü biz lineer zamanda yaşıyoruz ya. Ona göre kodlamalar, zamanlama kodlamaları yapılıyor. Diyeceksiniz ki orada boyutla zaman farklı değil mi? Farklı tabii ki de. O bilincin çekirdek dünyada geçireceği sürecin, alfa sürecin tarihsel kodlamaları zaten tüm ilahi hiyerarşinin elinde. O ilahi hiyerarşi o zamanlama programlarına bakıyor, tarihsel kodlamalara bakıyor, kronolojik sıralamaya bakıyor. Ona göre hepsini en ince, saniyesel, milimetresel, milisaniyesel olarak kodlamalarını yapıyor. Ki yeri ve zamanı geldiğinde o programlar gereği gibi açığa çıkacak bir duyarlılık haline gelsin ve o enerjiler kullanılır hale gelsin.